Star Wars, Tales of the Underworld, galaksinin çok uzaklarındaki en müthiş karakterlerinden ikisine spot ışıklarında hak ettikleri zamanı veriyor. 6 bölümlük dizi The Jedi Tales of the Empire'dan acımasız ödül avcısı Cad Bane'in köken hikayesini ve 2015'in Dark Disciple romanındaki olaylardan sonra eski Jedi padavanı ve Sith suikastçısı Asajj Ventress'in başına gelenleri takip eden 3 bölümlük yaylara ayrılmıştır. Keşfedilen zaman çizelgeleri farklı başarı seviyeleriyle farklı şekilde ele alınmıştır. Ventress yönü heyecan verici, aksiyon dolu ve düşündürücüdür. Bane'in evrimi ise olanların ağırlığı göz önüne alındığında açık ve tahmin edilebilirdir. Ventress, anlatıya anıtsal bir açılış sahnesiyle başlıyor, ancak ilk bölümü çerçevelemeden önce Dark Disciple'dan en büyük çıkarımları özetlemek önemli. Gücün karanlık tarafını ve efendisi Count Dooku'yu kınayan Ventress, çatışan Jedi Clone Wars'a aşık olduktan sonra kendini feda etti. Huzur içinde dinlenmek için ana gezegeni Datomir'e geri götürüldü. A Way Forward, Ventress'in yıllar sonra The Bad Batch'te ortaya çıkmasıyla kimseyi şaşırtmaması gereken bir şekilde nasıl dirildiğini anlatıyor. Asajj Ventress 1. sezonu yönetiyor. Dirilen Ventress ortadan kaybolması gerektiğini bilir. İmparatorluk 66. emirden sağ kurtulan kalan Jedi'ları avlamaktadır. Kimse onun hala hayatta olduğunu bilemez. Hikaye Ventress'in bir bilet ofisinde uygulayıcı olarak çalışmasıyla başlar. Gezegenden bir mekik için ödeme yapamayan serserileri kovar. Genç bir çocuk geçiş sağlamak için Jedi zihin hilesini kullanmaya çalıştığında kader araya girer. Bu işe yaramaz ve yakındaki Stormtrooper'ları uyarır. Ventress çocuk tehdit edildiğinde kritik bir karar verir. Bane'in yolculuğu Duro gezegeninde başlar. The Good Life'ın 4. bölümünde yiyecek bulmak için çöp kutularında dolaşan bir çift Duros sokak faresi görürüz. Mavi tenli Colby ve yeşil Nero yetim çocuklardır. Bir ara sokakta uyurlar, mağazalardan çalarlar ve hayatta kalmak için hizmetçi droidleri kandırırlar. Çocuklar zenginler tarafından görmezden gelinir ve sorun çıkardıklarında zararlı olarak kovalanırlar. Colby ve Nero zorlu hayatlarında eğlenirler. Her zaman birbirlerine göz kulak olurlar, ancak yerel bir gangster bir fırsat gördüğünde sorun çıkar. Onlara bir avuç kredi, daha önce hiç sahip olmadıkları kadar para verir ve bir rakibin gizli kumarhanesine girmelerini sağlar. Dave Filoni şu anda Lucasfilm'in baş yaratıcı sorumlusu olarak Tales of the Underworld'ün denetleyici yönetmeni olarak görev yapıyor. Kendine özgü tarzı her bölümde belirgin, kılıç dövüşü ve blaster düelloları hayal kırıklığına uğratmıyor. Her yerde muhteşemler. Ventress'i en iyi ışın kılıcı formunda ve yeni doğan Bane'yi de ölümcül silah kullanma sanatını öğreniyor. Bolca aksiyon var, ancak her iki olay örgüsünün uyumsuz sunumu genel olarak dengesiz bir tona yol açıyor. Ventress, klon savaşlarındaki tanıtımından bu yana önemli ölçüde evrim geçirdi. Gücün aydınlık tarafını gördü ve empatiyi benimsedi. Bir katil olarak geçmişteki günahları, suçluluk duygusuna ve bir kefaret sürecine yol açtı. Bu, çocuğa yardım etmek için yaptıklarında kendini gösteriyor. Alçak gönüllü olma ve sorun çıkarmama planı bir anlık ahlaki cesaretle paramparça oluyor. Ventress artık kahramanca kurtardığı hayatı koruma sorumluluğuna sahip. Yeni arkadaşı korunaklı dış görünüşünü daha da aşındırıyor. Başkasına bakmak onun en büyük önceliği ise Ventress yalnız kalamaz. Sarışın kılıcı anlam ve amaç kazanıyor. Cad Bane'in öngörülebilir kökeni Bane'de önemli bir dönüşüm geçiriyor. Ancak bu en kötüsü için. Yemek yemek ve barınak bulmak için acele eden bir çocuk gerçek bir suçluya dönüşüyor. Bu değişim muhtemelen iyi olanı ölümcül intikam ve soğukkanlı hesaplamalar için bir araca dönüştürüyor. Filoni'nin klasik western temalarına olan sevgisi yine kusursuz bir şekilde ortaya çıkıyor. Silahları kılıfında olan siyah şapkalı kötü adam ekmek tavasında kabaran hamur gibi kalıba uyuyor. Bane'in yolunun projektörlerle aydınlatılmadığı bir saniye yok. 5. ve 6. bölümler çok açık ve bu bir hayal kırıklığı. Filoni gelecek sezonlarda ve genel olarak Star Wars'ta kesinlikle rol oynayacak büyük bir gelişmeyi araya sıkıştırıyor. Ancak tek bir açıklama çok daha ilgi çekici olması gereken şeyi kurtaramıyor. Lucasfilm her yinelemede teknik olarak daha iyi hale geliyor ve bu burada değişmiyor. Tales of the Underworld olağanüstü görünüyor ve duyuluyor. Karakter CGI'si aynı kalıyor. Herkes önceki animasyon serisindeki gibi görünüyor. Ancak yaptıkları ve dövüş sahneleri oldukça etkileyici. 2. bölüm sizi şaşırtacak ve serinin en önemli bölümü. Ventress'i asla bir savaşta dışarıda saymayın. Tales of the Underworld ilk izleyişimden sonra %50 bölünmüş gibi hissettiriyor. Ventress ilk sezonda hüküm sürüyor ve Bane değil, hayran kitlesi Bane'den her şeyde muhteşemlik bekliyor ve tıpkı The Book of Boba Fett gibi
bahaneden başlangıçta pek tatmin olmayacak. Bununla birlikte yine de karışık bir çanta izlenmeye değer. Bölümler sadece 15 dakika. Bu yüzden çok fazla zaman kaybetmiyorsunuz. Star Wars Tales of the Underworld bir Lucasfilm yapımıdır. Birinci sezon 4 Mayıs'ta yalnızca Disney JA1'te yayınlanacak.